Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere isterseniz uzun süre dondurucuda saklayabileceğiniz, isterseniz hemen pişirebileceğiniz çok pratik ve az malzemeli bir börek tarifimi paylaşmak istiyorum. Buyurun şimdi hep birlikte yapımına geçelim. Öncelikle ben iç harcım için pırasa kullandım. Yani pırasalı börek hazırladım. Siz dilediğiniz iç malzemeyi kullanabilirsiniz. Öncelikle pırasayı güzelce doğradım, yıkadım ve çeyrek çay bardağı sıvı yağ ile birazcık soteleyeceğim. Siz dilerseniz ıspanak, dilerseniz peynirli vesaire de hazırlayabilirsiniz iç harcını. İçerisine sevdiğiniz baharatlardan ekleyebilirsiniz. Ben birazcık toz kırmızı biber, biraz karabiber, birazcık da kimyon ekledim ve son olarak tuz ilavesini de yapıp güzelce karıştıracağım ve tenceremin ağzını kapatıp güzelce önce suyunu salıp daha sonrasında çekene kadar kavuracağım. Kısık ateşte yapacağım bu işlemi. Pırasam güzelce kavruldu. Hemen şimdi sizlere gösteriyorum. Bakın içerisinde hiçbir damla dahi suyu kalmadı. Güzelce çekti. Güzelce de yumuşadı. Hemen ağzını açıp ocağın da altını kapatıp güzelce soğuması için kenara bırakıyorum. Bu esnada ben de böreğimin sosunu hazırlayacağım. 100 gram eritmiş olduğum tereyağını bir kabın içerisine alıyorum ve üzerine 1 su bardağı dolusu yoğurdu ekliyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 ml. 1 adet de yumurtanın akını ilave ediyorum. Sarısını yüzeyine sürmek için ayırdım. Ve sosumuzda olmazsa olmazımız bir şişe sade soda ekliyorum. Bu karışımı öncelikle güzelce çırpıyorum. Çırpma işlemini yaptıktan sonra 2 yemek kaşığı dolusu buğday ununu sosun içerisine alıyorum ve tekrar pürüzsüz bir kıvam alana dek karıştırıyorum. Böylelikle sosumuz yoğun bir kıvama sahip oldu. Çok güzel bir sos oldu. Bu sosu dilediğiniz börek tariflerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Öncelikle bir adet yufkayı serdim ve üzerine hazırlamış olduğum sosundan her tarafına gelecek şekilde kaşık yardımı ile gezdiriyorum. Şimdi de fırça yardımı ile her tarafına iyice sürüyorum. Hiçbir yerinin kuru kalmamasına özen gösteriyorum. Bu böreği yaparken taze yufka kullanırsanız böreğiniz daha güzel olacaktır. Şimdi ikinci yufkayı da birinci yufkanın üzerine seriyorum. Yine aynı işlemi uyguluyorum. Sostan gezdirip fırça ile her tarafına yediriyorum. Ve üçüncü yufkayı da serdim. Yine aynı işlemleri uygulayacağım. Toplamda 3 adet yufka kullandım. Üçüncü yufkaya da sosumu döküp güzelce sürdüm. Şimdi iç malzememi üzerine serpiştireceğim. Öncelikle soğuyan pırasanın içerisine ben bir çay bardağı kadar da ufalamış olduğum beyaz peyniri ekledim. Sizler de eriyen herhangi bir peynir ekleyebilirsiniz içerisine. İç harcını çok böyle kenarlara gelmeyecek şekilde yufkanın orta kısımlarına serpiştiriyorum iyice. İç malzemesini ekledikten sonra ilk önce sağ tarafı ve sol tarafını içe doğru katlıyorum yufkanın. Daha sonrasında ise yine üst başını da katlayacağım içe doğru. Alt başını da katlayacağım içe doğru. Yani şöyle kare bir şekil vermiş olacağım yufkaya. Bu arada kanalımda daha farklı börek videolarım da var. Dilerseniz kanalımdan videolar bölümüne girip tüm börek tariflerimi de inceleyebilirsiniz. Sizler için belki daha farklı fikirler ortaya çıkabilir. Kare şeklini verdikten sonra ekranda gördüğünüz şekilde 2-3 parmak kalınlığında yufkayı rulo halinde sarıp bitiriyorum.
Eğer yufkalarınız çok büyük ise bu rulo işlemini 2 seferde yapabilirsiniz. Benim yufkalar çok büyük olmadığı için ben bir rulo çıkardım. Ve önce ortadan ikiye kesiyorum ruloyu. Daha sonrasında bir tabağın içerisine alıyorum. Şimdi üzerini güzelce kapatacağım, streçleyeceğim. Daha sonrasında ise buzdolabına kaldıracağım. Vaktiniz varsa bir gece bırakın, yoksa da en az 1 saat buzdolabında mutlaka bekletelim. Ben de 1-2 saat dolapta beklettim ve şimdi açıyorum yufkamın üzerine. Şimdi dilimleme işlemine geçeceğim. Dolapta beklediği için sosunu güzelce emmiş ve birazcık daha böyle sertleşmiş böreğimiz. 2 parmak genişliğinde kesiyorum. Dilediğiniz boyutlarda kesebilirsiniz. Kesme işlemini yaptıktan sonra bir kabın veya bir buzdolabı poşetinin içerisine yerleştirip dondurucuya atıp istediğiniz zaman çıkartıp pişirebilirsiniz. Böreğimi dilimleyip tepsiye dizdikten sonra hazırlarken ayırmış olduğum 1 adet yumurtanın sarısını artan sosun içerisine koydum ve güzelce karıştırdım. Şöyle 2 çeşit dizme şekli gösterdim. İstediğiniz şekilde dizebilirsiniz. Ve hazırlamış olduğumuz bu yumurtalı sosu tüm börek dilimlerinin üzerine güzelce sürüyorum, yediriyorum ve 200 derecelik ısınmış fırında güzelce pişiriyorum. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı börekler. Yüzeyi çıtır, içerisi yumuşacık oldu. Hemen sizlere daha yakından da dilimleyip göstermek istiyorum. Bu güzel börek tarifini mutlaka denemenizi öneririm. Deneyecek arkadaşlarıma ben şimdiden afiyet olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşebilmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarıma yorum yapmayı da unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.